Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir lif modeli anlatacağım. Yine arta kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir lif modeli. Kır çiçekli diyelim arkadaşlar bu modelin ismine. Zemini beyazla öreceğim. Zemini beyazla öreceğiz. Yaprakları yeşille öreceğiz. Her diliminde çiçekleri farklı renkte olacak. Toplamda 9 renk kullanacağız. Siz 2 renkte yapabilirsiniz. 3 renkte, her birini ayrı renkte kullanabilirsiniz. Benim gibi harika bir lif. Ben detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Boyut olarak da ideal olacak. Hazırsanız şöyle ben iplerimi kenara alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle tığ olarak da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 6 numara 1,4 milimetrelik tığla öreceğim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce şöyle 6 tane zincir çekelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu yuvanın içine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Dediğim gibi tığımıza 3 defa saralım yeterli. Kapatıyorum. 2 zincir. Doladığım aynı yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Evet, aralarda 2 zincir çektiğimiz toplamda 6 tane fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 6. fıstığımı da yaptım. Ve en son 2 zincir çektim. Şöyle ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Buradaki zincir yuvasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu yuvanın içine hemen bir fıstık yapıyorum. Zincir yuvasına kapatıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Aynı zincir yuvasına bir fıstık daha yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir kapatmıyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Her zincir yuvasına bu şekilde üçgen şeklinde fıstıklar yapacağız. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Tutuyorum. Dibe inip ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Diğerine geçişte bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Evet. Bu üçünü yaptığımız gibi 3 tane daha yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir sıraya geçişte bu şekilde bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir fıstık tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Bakın burada 2 oldu. Tığıma doladım. Sıradaki dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum.
Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Artırmamı yapmış oldum. Ve bir zincir. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu ikisini nasıl ördüysek diğerlerini de aynı şekilde örüp sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim bu sıradaki ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen bir üst sıraya geçişte burada bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir. Karşımda gördüğünüz gibi iki yatık fıstık var. Bu demek oluyor ki iki tane üçlü fıstık toplayacağım. Evet, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine ikinciyi yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Birinci üçlü fıstığımı yapmış oldum. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine 2, karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. İkinci üçlü fıstığımı da topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir fıstık, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Arada bir zincir. Evet, bir alt sırada üzeri 2 yatık fıstıktı. Burada gördüğünüz gibi 3 yatık fıstık oldu. Tığıma doladım. Karşıya geçiyorum. Diğer dilimi yapacağız. Bir fıstık yaptım, kapattım. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir zincir, iki tane üçlü fıstık yapacağım. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir, karşı dilime geçeceğiz. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldiğim yine bir zincirden sonra bu sıradaki ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir. Karşımda 3 yatık fıstık var. Bu demek oluyor ki 3 tane üçlü fıstık toplayacağız. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama ilk defa yapacak olanlar için biraz detaylı gösteriyorum. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Üçüncü üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir, tığımı doladım, karşı dilime geçiyorum. Ve bir fıstık yapıyorum önce. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet, burada da aynı işlemi yapacağız. 3 tane üçlü fıstık toplayacağız. Bir tane de artırma yapacağız. Sonra diğer dilime geçeceğiz. Bu şekilde her sırada bir fıstık artıyor arkadaşlar. Bir altta 3 taneydi. Şimdi 4 oldu. Bir sonraki sırada da 5 olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Üzerindeki yatık fıstıklarımız 8 tane olana kadar örelim.
Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tamamladım. Üzerindeki yatık fıstıklar 3, 6, 7, 8 tane olasıya kadar ördüm. Toplamda kaç sıra yaptık? İlk sıramızdan itibaren 3, 6, 9 sıra örmüş oldum. Evet, şimdi eksiltme yapıyorum. Hemen bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncüyü yapıyoruz. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, bu şekilde üçlü fıstık toplayarak dilimin sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıranın dilimin sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Üzeri 3, 6, 7 fıstık girişte eksiltme yaptığım için. Şimdi çeviriyorum. Çevirdik. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Karşıya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Yine üçlü fıstık toplayarak devam edeceğiz. Tepeye, dibine ve karşıya. Evet. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet. Üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamladım. Üzeri 3, 6 tane yatık fıstık oldu. Her sırada bir tane eksiliyor. Şimdi son sıramızı yapıyoruz. Burada da çevirdik. Hemen bir eksiltme yapıyoruz. Bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Üzeri 5 tane yatık fıstık oldu. 3 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Her sıra başında eksiltmemizi yaptık. Şimdi diğer yaprağımıza geçeceğiz. Dilerseniz ipinizi burada kesip buradan başlayabilirsiniz. Dilerseniz ya da benim gibi şöyle irice 2 ya da 3 zincir çekip bir aşağıya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Yine irice 3 zincir çektim, bir aşağı iniyorum. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Yine irice 3 zincir, bir aşağı iniyorum, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum, karşı dilime geçiyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim, bir zincir. Evet, burada aynı şekilde, burada yaptığımız gibi aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eksiltme ile başlıyoruz. Bir fıstık yaptım, karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak dilim sonuna geliyoruz. Sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Yine eksiltme ile başlıyoruz. Bu şekilde 3 sıra yapalım. Burada yaptığımız gibi. Bütün yapraklarımızı kapatalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bütün yaprakların uç kısmını üzeri 5 yatık fıstık olasıya kadar ördüm. En son ipimi koparmadım arkadaşlar. Şöyle parmağıma da iyice sardım. Hemen kenarını yapalım. Buraya tığıma 5 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle dibine arkadan öne doğru başına dolamadan batıyorum. Zincirimin görünmesini istemiyorum o yüzden. 3 zincir çekiyorum. Bir ileriye başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tığıma 5 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Şöyle dibine bu şekilde değil de arkadan öne doğru başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, bir aşağı iniyorum, başına dolamadan batıyorum. Evet, buraya da bir tane tomurcuk yapıyoruz. Tığımıza 5 defa sardığımız fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. 3 zincir, dibine başına dolamadan batıyorum. Evet, 3 zincir çekiyorum, bir ileriye geçiyorum. Buraya da tomurcuk yapacağız. Tığım geçti, düzelteyim.
Evet, kapatıyorum. 3 zincir dibine yine arkadan öne doğru başına dolamadan batıyorum. Bir zincir karşı yaprağa geçiyorum. Başına dolamadan battım. Bir zincir. Buraya da tomurcuk yapıyorum. Geçişte bu şekilde olacak. Kapattım. 3 zincir. Dibine arkadan yukarıya doğru başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Bir ileriye batıyoruz. Evet, etrafını bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tamamen etrafını yapalım. Sonra süslemesine geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi etrafının sonuna geldim. Şöyle sonunda göstermek istedim. En son 3 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın dibine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir ipimi kesiyorum. Evet, tamamdır. İpimizi içine doğru saklayalım. Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerin çoğunu yaptım. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Şu da fikir olsun, böyle bakarak daha iyi anlatabilirim diye onun çiçeklerini yapmadım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yeşil ipimizi alalım. Yeşil ipimi aldığım bir zincir çekiyorum. Kaçıncı sıradan başlayacağız? Şöyle bir dilimin iki yatık fıstık olan sırası, bakın. Bir iki yatık fıstık var. Orada da yıldızı toplamışım. Bir zincirden çektim ilmeğim tığımda. Şöyle ortadan girip yukarıdan iki yaprak arası, iki fıstık arasından yukarıya çıkacak şekilde buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Tığıma doladım. Bu sık iğneme, yaptığım sık iğneme batıyorum. İlmek aldım. Doladım. Şöyle tek seferde çekiyorum. Bir zincir, bir zincir daha çekiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Bu yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. Pardon, batmadan önce tığıma doluyorum ilk öncesinde. Tığıma doladım. Fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Yani bir doladığımız fıstık yapıyoruz diyelim. Doladım. Tek seferde çekip kapattım, bir zincir. İlmeğimi hafif genişlettim. Tığıma doladım. Bunun üzerine bir fıstık ya da bir dolayıp çektim. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Ve şöyle nereye batacağız, bakın. Şuradan sağa doğru. Sağa doğru bakın. Şöyle zincir sıralarını sayalım. Geçiş zinciri 1, 2, 3. Dördüncü sıranın yıldız sağa doğru. Bakın. Bu şekilde. Hatta şöyle yukarıya doğru batalım. Ortadan girip şöyle iki fıstık sağ tarafta kalacak şekilde, bu şekilde batalım. Şöyle tekrar göstereceğim nasıl battığımı arkadaşlar. Şöyle sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3. Dördüncü sıra 1 ve ikinci fıstık arasına girdim. Tekrar göstereyim. Dördüncü sıra 1 ve ikinci fıstık arasına girip yıldızın ortasından girip bu şekilde yukarıdan çıkıyorum ve buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Buradaki yuvaya bakın. Buraya başına dolamadan batıyorum. Yaprak yapıyorum. 3 zincir. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Şöyle son olarak buradaki yuvamıza, ilk başladığımız yuvamıza başına dolamadan batalım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu işlemin aynısını diğer tarafa da yapacağız. Yani bundan yapıyoruz. Tığıma doladım. Şöyle buradaki sık iğneye, biraz sıkı yapmışım. Sık iğneye girip ilmek aldım. Doladım. Tek seferde çekip zincirle kapattım. Bir zincir daha çekiyorum. İlmeğimi genişletip tığıma doladım. Bunun üzerine batıyorum. İlmek alıyorum.
dolayıp tek seferde çektim. Zincirle kapattım. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Bunun üzerine batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çektim. Bir zincir. 3 tane bir defa doladığımız fıstık yaptık diyelim. Aralarda 2 zincir. Bir tanesi kapatma zinciri, bir de normal zincir. Şimdi burada nereye batacağız? Sağa doğru bu geçiş zincirlerini sayalım. 1, 2, 3. Dördüncü zincir. Buradaki dördüncü sıranın sağa doğru bir ve ikinci fıstık arasına, yıldızın ortasına girip yukarıya doğru bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Böyle. Evet, şöyle anlamamışsınızdır diye çoğu anlamamış olabilir. Bu şekilde göstereyim. Bakın V şeklinde yaprak yaptık. Şimdi burada aşağıya indiğim gibi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle çevirdim. Bir alt sıraya bakın. Buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Bir alt sıraya, yuvaya batıyorum başına dolamadan. 3 zincir. Şöyle ortaya bakın. Bu şekilde ortaya gelecek şekilde başına dolamadan batıyorum. Şöyle yönünü çevirdim. Karşımda duracak şekilde. Şimdi ilmeğim hafif geniş, gördüğünüz gibi. Şuradaki teli alıyorum. İlmek aldım. Doladım. 2 ilmeği içinden geçiyorum. İlmeğim hafif geniş. Buradaki tele giriyorum. İlmek alıyorum. Dolayıp çekiyorum. Kordon yapıyoruz arkadaşlar, bildiğimiz, ama şöyle tam görünüyor mu bilmiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Buradaki tele batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. 3 oldu. Batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 4. Giriyorum. İlmek alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. 5. Boyutunu ne kadar yapacağız? Şöyle eliniz sıkı, geniş olabilir, o yüzden 5 tane yeterli. Şöyle şuradaki, bakın buradaki yıldızın ortasına gireceğim. Buradaki yıldızın ortasına girip yukarıdan 2 fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle buraya da yuva yapacağım sağa doğru. Sağa doğru gördüğünüz gibi burada bir yıldızım var. Şöyle ortadan hafif sağa doğru burada. Yandan sayarsak da kaçıncı sıra? Şöyle zincir sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıra. 5. sıra. Şöyle 1, 2, 3 ve sağ, böyle ne desem bilemedim. Sağdan sola doğru 1, 2, 3 ve 2 ve 3. fıstık arasına ortaya batıyorum. Şöyle şuradan şu şekilde sık iğne yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum sık iğnenin tepesine. Bir zincir çektim. Şöyle yuvayı bu şekilde çevirip bu yuvaya sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne. 1, elimizi çok sıkı tutmayalım. 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında burada zincirle gelmiştik, hatırlarsanız 4 zincir çekmiştik. Bu zincirimize bu şekilde alttan girerek sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonrasında buradaki
Bakın buraya batıyorum. Başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. Bu battığım yuvaya bakın. Bu teli alacak şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir alt sıraya batıyorum. İlmek alıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Batıyorum, ilmek alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 3 oldu. Batıyorum, ilmek alıp dolayıp çekiyorum. 4. Batıyorum, ilmek alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 5. Evet, şöyle bakalım beraber. Boyutu yeterli mi? Şöyle ortada bakın, yukarıda yıldızım var. Yıldızın ortasına gireceğim. Şöyle bakın. Burada sağa doğru 3 yatık fıstığım var. Sola doğru da 3 yatık fıstığım var. 6 yatık fıstık sırası. Şöyle bu sefer alttan giriyorum. Alttan 2 fıstık arasından girip ortadan çıkıyorum. Ve başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle sağa doğru bakın, burada bir fıstığım var. Sağa doğru fıstığım var. Burada neresine batmışım? Dışa doğru batmışım. Bu fıstığın ortasından girip şöyle ortasından girip yine de sayayım ben sizin için. Şöyle geçiş zincirlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra. 6. sıra şöyle sol taraftan sağa doğru 1, 2, 2 ve 3. fıstık arası. Şöyle yıldızın ortasına girip yukarıda 2 fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Şöyle bu şekilde sık iğnenin tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu oluşan yuvayı bu şekilde yönünü sola aldım, gördüğünüz gibi sol tarafta. Bu yuvanın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle çevirip zincirle gelmiştik. Bu zincire alttan girerek sık iğne yapıyorum ve aşağıya doğru iniyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir de buradaki son battığım sık iğneye batıyorum ve yönünü çevirip ilmeğimi hafif genişletip şuradaki bakın, buradaki tele batıyorum. İlmek alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir alttaki tele batıyorum. İlmek alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. 2 oldu. 3. Hep son battığım tele bakın. 4, 5, 6. Şöyle bir bakayım. Şöyle 3, 6, 8 yatık fıstık olan sıra tam ortadaki yıldızın şöyle alttan girip ortadan çıkacağız diye düşünüyorum. Bakayım, evet öyle yapmışım. Yetiyor mu? Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 6 tane yapmıştık. Şimdi 7.'yi de yaptım. Tam ortadaki yıldızın 4 sağda 4 solda kalacak şekilde 2 fıstık arasından girip yıldızın ortasından çıkacak şekilde tığım batırdım. Buraya başına dolamadan batıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, buradaki sık iğneme, battığım sık iğneme başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu yuvayı şöyle sola doğru yönünü çevirdim. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle bakın buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. İnşallah anlatabildim. Bu tür modelleri anlatması zor oluyor. Detayı çok olduğu için böyle kısacası böyle arkadaşlar. Şöyle yapraklarımız bu şekilde oldu. Yuvalarda böyle. Bunu da çiçeğini yaparken araya saklarız. Yeşil yaprağını, dalını bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şöyle 2 yatık fıstık sırasına ortadan girip 2 fıstık arasından çıkacak şekilde sabitleyip yaparsınız ya da videoyu geri alın arkadaşlar. Videoyu geri alırsanız daha iyi olur. Nerede ne yapacağınızı detaylı bir şekilde anlattım inşallah. Evet, şimdi çiçeğin yapımını göstereceğim. Evet, yanında kırmızı ipim var. Bu denk geldi. Bir zincir çektim. Turuncu ile kırmızı yan yana gelsin istemiyorum. Şöyle mavinin, buz mavisinin yanına yapayım arkadaşlar. Şuraya yapayım. Bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Şu alt çiçeklerden başlayalım. Şöyle sık iğne, bir zincirle sık iğne yapmıştık. Şöyle şuraya batıyorum. İlmeğimi tığıma geçirdim. Yukarıya çekiyorum. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum başlangıçta. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif genişlettim. Bu trabzan ve zincir arasındaki boşluğa giriyorum. İlmek aldım, doladım 1. Aynı yere giriyorum. İlmek aldım, doladım 2. Aynı yere girdim, ilmek aldım, doladım 3. Aynı yere girdim, ilmek aldım, doladım 4. Girdim, ilmek aldım, doladım 5. Girdim, ilmek aldım, doladım 6. Altıncıyı yaptıktan sonra bütün ilmeklerin içinden geçtim. Bir zincirle kapattım. Ve o trabzan yaptığım sık iğneme tekrar başına dolamadan batıyorum. Birinci yaprağımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen sıradaki sık iğneye batarak bir trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu trabzanla zincir arasındaki boşluğa girip fıstık yapıyoruz. 6 defa sardım. 2 çok boyunu uzun tutmuyorum gördüğünüz gibi. 3 4 5 6 sardım. Tek seferde kapattım. Şimdi şöyle bu son trabzan yaptığım yere batıyorum. Bir de bunu ben arkaya eklemek istiyorum arkadaşlar. Böyle havada durmasın çiçeğim. Burada gördüğünüz gibi bir yıldız şeklinde yuvam var. Şöyle bu şekilde. Nereye denk geliyorsa arkadaşlar böyle iki fıstık arasından yıldızın ortasından çıkıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Hem yuvama hem de arkadaki yıldızın ortasına sabitlemiş oldum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sadece bir tanesini eklememiz yeterli. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi hafif genişlettim. Bu trabzan ve zincir arasına girerek tığımı 6 defa sardım. Fıstık yapıyorum. 5 de sarabilirsiniz çok. İpiniz kalınsa kapattım. Trabzan yaptım. Sık iğneye tekrar başına dolamadan batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi hafif genişlettim. Zincir ve trabzan arasına girerek fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 sardım. Tek seferde kapattım. Ve aynı sık iğneye trabzan yaptım sık iğneye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık bırakıp kesiyorum. Şöyle tersinden hemen saklayalım.
Şöyle kendime doğru yatırdım. Arkadan buraya alıp burada bir zincir çekerek saklayabiliriz arkadaşlar şöyle. Evet, burada bir zincir çektim. Saklanır orada. Evet, çiçeğimin ilkini yaptım. Şimdi kırmızı ipimle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. İkinci çiçeğimizi yapalım. Şöyle buradaki yuvaya batıyorum. Sık iğne yaptım. Sık iğne. Şöyle dipte olana batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum başlangıçta. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Evet, iki tane yaprak yapalım arkadaşlar. Buradaki gibi ikincisini yaparken arkaya ekleyeceğiz. Orayı göstereceğim. Evet, ikinci yaprağı yaptım, kapattım. Şöyle dibine batarken arkadaşlar, şöyle son trabzan yaptım yere batarken şöyle yatırıyorum. Şuradaki yıldızın ortasına bu şekilde girip oraya da sabitliyorum ki havada durmasın yapraklar. İkisine bir battım. 2 zincir, diğer yaprağımı, üçüncü yaprağımı yapıyorum. Sıradaki sık iğneye trabzan, bir zincir, şöyle girip fıstık yapıyorum. Kapattım. Aynı trabzan yaptığım sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir doladım. Sıradaki sık iğneye trabzan, bir zincir, trabzan ve zincir arasında batarak fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir, ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle arkada şuraya girip burada bir zincir çekiyorum. Orada saklansın diye fazlasını da alıyorum. Evet, ikinci çiçeğimizi de yapmış olduk. Şimdi üçüncüye başlayacağız. Ortadakine bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle şuradan başlıyorum, buradaki sık iğneden ilmeğimi buradan geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıp trabzan yapıyorum. Bir zincir. Evet, 3 tane yaprak yapalım. Üçüncü yaparken arkaya ekleyeceğiz. Orayı da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi üçüncü yaprağımı yaptım. Dibe batmadım hala. Şöyle dibine batarken, yani son trabzanın battığım yere batarken şöyle arkada nasıl söylesem, sağ tarafta, evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sol tarafta bakın, şu sıradan sonraki, yani eksiltme sırası, birinci eksiltme sırası 1 2 3 4 ve 5. fıstık soldan sayarsak şöyle ortadan girip yukarıya doğru buraya da başına dolamadan batıyorum. 2 zincir. Bu tarafa 3 yaprak daha yapalım arkadaşlar. 3 yaprak daha yapalım. Yani buradaki çiçeğimiz 6 yapraklı olacak. 3 yaprak daha yapıp ipimizi kopartalım. Ben buradaki e, çiçeklerimi de yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi çiçeklerim bitti arkadaşlar. Ondan lacivertli yaptım. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle diğer parçaları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Videoyu geri alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle harika bir lifimiz oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Arkası da bu şekilde. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz.
Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de bu modeli kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.